şöyle, şu bir, şu şöyle iki, şöyle üç, şu şekilde dört, şöyle 5 ve şu 6. Evet arkadaşlar, bu şekilde ön tarafını da tamamladık. Şimdi bunun körüğünü göstereyim. Körükte şöyle şu hizada tam 30 tane 30 sıra kağıt var. Bir de bunların ne şekilde yapıldığını gösterir bir fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Hangi sırada kaç tane olduğunu, ne kadar büyüklükte kağıt kesildiğini gösterir bir liste yapacağım ve bu listeyi de sizlerle paylaşacağım. Şimdi dikime başladım. İpimi taktım. Şimdi bakın bunda şu kısımlar açık. Şu aralar. Bu araları mutlaka dikmemiz gerekiyor. İpimi taktım burada. Buradan yukarıya çıkıyorum. Şuradan şöyle. Yukarıya çıktım. Şuradan giriyorum. Şuradan şöyle beyazdan girdim. Şuradan şöyle çıktım. Şimdi buradan arkadaşlar şuraya geçeceğim. Şura açık. Şuradan geçtim. Şuraya geçtim. Buradan şuraya giriyorum. Şöyle geliyorum. Buradan yukarıya çıkıyorum. Evet, şimdi bu kısımları dikmemiz lazım. Şuradan şöyle içeriye giriyorum. Şu baştan çıkıyorum. Şuradan. Şöyle. Buraya bir tane boncuk takıyorum. Şöyle. Ve buradan boncuk taktıktan sonra arkadaşlar şuradan girip şu baştan çıkacağım. Çapraz çıktım. Dikkat ettiyseniz. Bakın. Şu şekilde çapraz çıktım. Buraya süs koyuyorum bunu arkadaşlar. Koymayabilirsiniz de. Ama ben koymak istedim. Şimdi buradan bu sefer bu taraftan şuradan çıkacağım. Şu tepeden gireceğim. Şu aradan bakın. Şöyle. Burayı buraya sıkıştırıyoruz. Şöyle. Yine boncuğun içinden geçeceğim. Bakın. Boncuğun içinden geçtim. Ve bu sefer bu taraftan. Şuradan çıkacağım. Bu şekilde arkadaşlar bütün bu ön parçaları tek tek dikeceğiz. Arkadaşlar bakın bu şekilde her tarafını diktim. Şu uç kısımlarına da şöyle boncuklar koydum. Şimdi bunları tek tek bu şekilde dikerek birleşmelerini sağlayacağız. İpi ben şuraya, şu başa getiriyorum. Şöyle. Şöyle. Ve şuraya geliyoruz. Bakın. Şimdi bu şekilde arkadaşlar dikeceğiz. Şöyle şuraya geçiyorum.
Buradan şöyle geçip şu şekilde birleştiriyorum. Bu baş kısmını tutturduktan sonra arkadaşlar zikzak şeklinde döneceğiz. Ve sonra dönüp arka taraftan dikeceğiz. Şimdi şöyle şuraya geliyorum. Şimdi buradan buraya geçiyoruz. Buraya geçiyoruz. Şöyle. Sonra buraya geçiyoruz. Buraya geçiyoruz. Arkadaşlar buraya geçtik. Şimdi buraya bir tane daha boncuk koyacağım. Şöyle ve bu tarafa geçeceğim. Şöyle arkadaşlar. Sonra buradan tekrar çıkacağım. Şöyle boncuğun içinden geçeceğim ve bu kısımlara böyle boncuk koyuyorum arkadaşlar. Güzel gözüksün diye. Ve buradan aşağıya ineceğim. Şöyle. Buradan geçiyorum bu tarafa. Şimdi bu yüzünü diktim arkadaşlar. Bu sefer ne yapıyorum? Bu yüzünü dikiyoruz. Arkadaşlar bu şekilde. Tamam. Şimdi bunu dikeceğim böyle. Bu şekilde arkadaşlar bütün bu parçaları bu şekilde birbirlerine dikeceğim. Her birleşme yerlerine de şu şekilde bakın. Her birleşme yerlerine de bu şekilde tekrar birer tane boncuk koyarak bu bölümü tamamlayacağım. Arkadaşlar bakın hem arkayı diktim hem önü diktim. Şöyle. Şimdi birleştirmeye başlıyorum. Alıyorum. Şu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Körüyor. Bu şekilde dikeceğim. Şuraya istiyorum. Şöyle. Şuradan geçtik. Bakın arkadaşlar. Şuna giriyorum. Buradan şuraya geçiyorum. Şöyle. Şöyle. Şimdi buradan geri döneceğim. Arkadaşlar şuraya döneceğim. Şöyle. Buraya geçtim. Bakın. Ta buraya kadar geldim. Şimdi buradan bakın bu köşeyi
birkaç turda dönmemiz lazım. Ki burayı kırıp şöyle döneceğiz. Şu vaziyette döneceğiz. Şu köşeyi döndüm. Burada birkaç tur atarak burayı sabitledikten sonra döndüm. Ama arkadaşlar içeriden dikemedim. Elim dönmedi. Şöyle bir iğnem yapıyorum ben. Plastikten. Bununla dikeceğim. Ama önce şöyle dışarıdan tutturdum. Şimdi bakın şu köşeye geldim. Bu köşeye geldiğimde de aynen burayı böyle birkaç turda sabitledim. Sıkıştırdıktan sonra şu şekilde tutuyorum. Arkadaşlar bunu buradan böyle döndürüyorum. Şimdi bu kısımlarda arkadaşlar bu kısa yerde ve öbür uzun yerde içeriden dikme işini şu iğneyle yapacağız. Bu iğneyi de yoğurt kaplarının o yumuşak kısımları vardır arkadaşlar, şeffaf. Onları yapabilirsiniz. Veyahut da benim gibi böyle eski bir cetveliniz varsa onu keserek yapabilirsiniz. Yani bu tür bir iğneyi yaparsanız iğnenin dönmediği yerlerde rahat hareket edersiniz. Bakın arkadaşlar bu şekilde oluyor. Şimdi dışarıdan diktim. Şu şekilde şu kısımlarda şu iğneyle içeriden dikeceğim. Bakın şu şekilde de bunun üstüne birleştireceğim. Bakın şöyle. Şu vaziyette olacak. Şöyle yapacağım bakın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle dikeceğim. Bu benim Kur'an-ı Kerim kılıfım olacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kitap kılıfım, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim kılıfım burada sona erdi. Bu şekilde yaptım. Benim Kur'an-ı Kerim bayağı büyük arkadaşlar. Büyük olduğu için ben bu kadar büyük battal bir şey yaptım. Bakın bunu bu şekilde koyacağım içine. Şöyle ve asacağım. Bu şekilde olacak. Kitap kılıfım burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.